Herkese merhabalar. Yeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda bir 50 level build'inden sizlere bahsedeceğim. Yani bir 50 level yetenek ağacını nasıl yapmanız gerekir? Onlardan bahsedeceğim ve nasıl ilerlemeniz ve ne yapmanız gerekir? Onlardan sizlere bahsedeceğim arkadaşlar. Yani kısacası bir 50 level arası rock build'i yapacağız sizlerle. Şimdi direkt başlayalım. Bu arada kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şimdi geldik buraya. Siz oyuna başladınız, bir levelsiniz. Yani level level ilerleyeceğiz. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü level level ilerlediğimiz zaman sizler için daha uygun olacağını düşünüyorum. Siz bir level başladınız. 3 level oldunuz. 3 level olduktan sonra şu dele verin arkadaşlar. Bu dele verme sebebimiz daha seri, daha hızlı atıyor. İşte vuruşlar vesaireyi. O yüzden bu dele vereceksiniz. 3 level olduktan sonra şunun devamına vermeyin. Çünkü bize yetenek lazım. Tamam mı? Ondan dolayı yetenekleri aça aça gideceğiz. Ondan sonra pasiflere vereceğiz. Tamam. Şimdi buna verdiğiniz 3 level oldunuz. Size burası açılır. Şimdi Rock'ta daha hızlı mob kesebilmeniz için ve üstünüzde bir büyük bir item olmadığı için buradan hızlı atışı seçmeniz lazım. Çünkü hızlı atış direkt tek kişiye yaklaşık 5 tane ok attığı için direkt onu kesersiniz. Ben şu Harley bir çıkarayım en azından daha anlaşılır olsun. 5 tane ok attığınız için direkt o mob slot neyse direkt ölür arkadaşlar. O yüzden hızlı atışa vereceksiniz. Kaç level oldunuz? 6-7 level oldunuz. Burayı bu şekilde verin arkadaşlar. Burayı böyle verme sebebimiz burada diyor ki kaçıncıktan sonra 5 saniye boyunca %30 kritik vuruş hasarı verirsiniz diyor. Şöyle kaçındığımız zaman ekstradan kritik vuruş hasarı vereceğiz arkadaşlar. Burayı böyle verin. Burası böyle dursun. Kaç level olduk biz? 8 level falan olduk. Tamam mı? 8 level olduk. Level almaya devam ediyoruz. Şimdi bu yetenek ağacında şöyle bir mantık var. Burayı açmanız için bir tane yetenek puanı istiyor. Burayı açmanız için 6 tane yetenek puanı istiyor. İşte bu yükselerek devam ediyor arkadaşlar. Şimdi bizim buradan veya buradan bir yetenek puanı daha vermemiz lazım. Şu sayfayı açmamız için, burayı açmamız için, tamam mı? Şimdi biz burada burayı verdik mi böyle? Ekstradan bir de bir tık bir hasar azaltmam olsun. Düşmanlardan gelen hasarı biraz daha bir azaltayım ben istiyorum. Tamam mı? Burası açıldı. Şimdi burada da atıla verin arkadaşlar. Herhangi bir acil durum bir şey olursa en azından dash'le kaçarsınız. Tamam. Sonra geldik. Bir de şuna verdik. Atıldan hasar alan düşmanlar ekstradan yüzde işte 15x kritik vuruş hasar alır 5 saniye boyunca. Burada da hasarımızı bir tık yükselttik. Şimdi geldik 10 level olduk. Direkt 15 level olduk diyelim. Siz burada gelin silah ustalığını direkt fullleyin. Direkt 3 level verin. Çünkü burası direkt sizin hasarınızı arttırıyor. Ve rock oynarken arbalet kullanın arkadaşlar. Yay kullanmayın, arbalet kullanın. Arbalet kullanma sebebimiz ise ekstradan kritik vuruş hasarı verdiriyor bize. Burada %30 kritik vuruş hasarı verdiriyor. Tabi 6 olduğu için bunu 3 yapayım. Bu bize ekstradan %15 kritik vuruş hasarı verdiriyor arkadaşlar. Ondan dolayı da Rock'ta arbalet kullanın. Arbalet daha iyi. Sonra geldik 15 level olduk. 15 level olduktan sonra her karakterin kendine özel bir uzmanlık görevleri var arkadaşlar. O uzmanlık görevlerini direkt yapın. Ana hikaye yapıyorsanız bırakın veya işte sezon hikayesi yapıyorsanız bırakın direkt uzmanlık görevini yapın. Bu her karaktere göre değişiyor. İşte Barbar da 5 levelde herhalde. İşte Büyücü de 10 leveldi. Rogue da 15 level. Necromancer'da 20 level diye hatırlıyorum. Yanlış da hatırlıyor olabilirim bilemem. Şimdi uzmanlık görevleri burada. Uzmanlık görevi geldiği zaman şurada zaten gözükür sizlere direkt. İşte yani ne yazar onu hatırlamıyorum. O kadarını hatırlamıyorum. Kusura bakmayın ama. Uzmanlık görevleri gözükür.
Siz direkt uzmanlık görevi yapın. Uzmanlık görevi yapma amacımız karakterin gerçekten hasar konusunda faydalı etkisi olan bir şeydir uzmanlık görevi. Şimdi burada da anlattığım zaman anlayacaksınız. Şimdi uzmanlık görevini yaptınız 15 levelde. Burada combo puanlar var. Bu combo puanını açın arkadaşlar. Diyor ki temel yetenekler artı combo puanı üretir. Çekirdek yetenekler ilave etkiler için combo puanı tüketir diyor. Şimdi bizim combo puanımız ne? Burada. Burada 3 combo puanı yaptığımız zaman hızlı atışta diyor ki combo puanlar hasar ve atılan ok sayısını arttırır diyor. Siz önceden hızlı atış açıkken 5 tane ok atıyorken combo puanını açtınız. Yani uzmanlık görevini yaptınız. Combo puanına verdiniz. Ona verdikten sonra 3 combo puanı stacklediğiniz zaman 8 tane ok atacaksınız. Yani bu ne demek oluyor? Fazladan 3 tane daha ok atacaksınız arkadaşlar. Ondan dolayı fazladan hasarınız yükseliyor. Uzmanlık görevi bu yüzden önemli. Şimdi geldik yaptık. Uzmanlık görevlerini yaptık. Levelimizi aldık. İşte 20-30 levele doğru yol alıyoruz. Buradan sonraki süreçte neye vereceksiniz? Zehir tuzağı. Buna verme sebebimiz, burayı bu şekilde verin bu arada. Buna verme sebebimiz düşmanlar bizim üstümüze çok seri geliyor, hızlı geldikleri için. Bu zehir tuzağıyla bir nevi durduracağız. Şurada diyor ki zehir tuzağıyla etkilenen düşmanlar yere serilir diyor. Yani toplu bir moblar varken zehir tuzağı attığınız zaman hepsi yere seriliyor arkadaşlar. Ondan sonra çok mu ondan sonra dedim ben? Evet biraz öyle oldu ama kusura bakmayın. Şimdi buraya da verdik. Sonra biz hasarımızı yükseltmek istiyoruz. Tamam mı? Hasarımız yetersiz. Burada 2 tane pasif var. Bu 2 pasif diyor ki sağlıklı ve yaralı düşmanlar arttırılmış hasar verirsin. Burada da diyor ki savunmasız düşmanlar arttırılmış hasar verirsin. Bu zehir tuzağı şuradaki ne diyor? Düşmanları savunmasız bırakır diyor. Hani yazmıyor ama düşmanlar yere serildiği zaman savunmasızdır. Tamam. Burayı direkt fullleyin. Bu üçünü de fullleyin. Ondan sonra size burası açılıyor. Bura açıldıktan sonra veya şurayı açtınız arkadaşlar. Tamam mı? Buraya 2 verdiniz. Burası açıldı. Burada direkt gölge aşılamayı da açabilirsiniz. Gölge aşılamayı da böyle verin. Burada da zaten ekstradan savunmasız bırakıyoruz düşmanları. Buradaki pasifi de yavaştan aşmamız gerektiğini anlıyoruz. Çünkü burayı aşmamız için 4 tane yetenek puanı gerekiyor. Biz de buradaki pasiflerin hepsini verdiğimiz zaman burada hem hasar artışı alıyoruz hem de burayı açmış oluyoruz. Burada ise ölüm tuzağı direkt açın. Ölüm tuzağını açma sebebimiz 1. Burada tuzak yetenekleri için geçerli. 2. Gölge hasarı veriyor. 3. Buradaki zehir tuzağımızda tuzak yeteneği. Biz şu anda tuzak yeteneklerini açtığımız için bir nevi düşmanlar sürekli şuna yakalanıp yerde olacak ve ekstradan o alanda yerde olduğu için savunması olduğu için bir de ulti yeteneğiyle hasar da vereceğiz arkadaşlar. Sonraki vereceğimiz şey ise şimdi burada pasifleri açmadık biz. Buna 7 tane puan gerekiyor. Burada neye vermemiz gerekiyor? Burada ilk önce burada bir tuzak ustalığı var. Bunu direkt bir fullleyin. Niye fullliyoruz? İşte savunmasız düşmanlara kitle kontrol etkisindeki düşmanlara kritik vuruş ihtimali kazanırız. Şimdi burada kritik vuruş ihtimali kazandık biz. Burada ne kazanıyoruz? Kritik vuruş hasarı kazanıyoruz. Yani burada kritik vuruş ihtimalimizi yükseltiyoruz arkadaşlar. İşte deş atıp vurduğumuz zaman da burada da kritik vuruş hasarımızı yükseltiyoruz. Şimdi buraya da 3 verdik. Bu tuzak yeteneği hem zehir tuzağı hem de ölüm tuzağı diyor. Biz nelere verdik? 1. Ölüm tuzağı. İkincisi ise zehir tuzağı. Bu ikisini de biz aktif ettik. Yani bu pasif bu iki yetenek için mük bir pasif. Yani bu pasif bu ikisini de tetikliyor arkadaşlar. Şimdi bize daha 4 tane daha yetenek puanı lazım. Biz bundan sonraki süreçte ne istiyoruz? Hala hasar istiyoruz. Buradaki hızlı atışı direkt beşleyin arkadaşlar. Tamam mı?
Bunu direkt beşledikten sonra hasarımız direkt yükselecek. Ondan sonra burada isabeti seçiyoruz. Bunu seçme sebebimiz, bu zaten nişancı yeteneği, ana yeteneğimiz. Bu da zaten nişancı yeteneği. Ekstradan hasar, kritik vuruş hasar vesaire hepsini veriyor bu zaten. Sonra elimizde kaç leveliz? Biz 40 leveliz diyelim. 40 levele geldik. Böyle bir build yaptınız. Yani böyle bir yetenek ağacı verdiniz. 40 levelden sonra siz ne istiyorsunuz? Karakterinizin duruma göre eğer hala hasar istiyorsanız şuraya vereceksiniz. Saldırı hızı önemli bu arada. Onunla şurayı geçmeyeyim. Burası bize hem hareket ederken enerji kazanmamızı sağlıyor, hem de burada ekstradan hareket hızı ve saldırı hızı kazanıyoruz bu iki pasifte. Burayı da kesin verin. Burayı da verdikten sonra işte 46 level falan olduk. Ondan sonra burada biz hasar istiyorsak 12 metre hareket ettikten sonra arttırılmış hasar veririz. Biraz daha defans istiyorsak buradaki şeyleri de verebiliriz. Biz yine hasar isteyelim. Burada direkt 3 tane de buraya verelim. 12 metre hareket ettiğimiz zaman %21x arttırılmış hasar veriyoruz. Şimdi bize hareket hızı lazım. Hareket hızı içinde buradaki pasifi de verelim arkadaşlar. Burada kritik vuruş uygulamak hareket hızımızı %15 arttırır. Hareket hızı aldık. Ondan sonra işte buradan da hasarımızı aldık. Bundan sonraki süreçte biraz daha defansa yönelik bir şeyler verelim. Burada direkt yakındaki bir düşmanlara kritik vuruş yapmak ve buradaki yakın düşmanlardan hasar azaltma var. Bunları direkt fullleyin bundan sonraki süreçte. Bu size hem can çalma sağlar, bu da size hasar azaltma sağlar arkadaşlar. Bu ikisini de fullleyin. 7 tane puanımız kaldı. Siz muhtemelen bölge ilerlemesini yapmadığınız için bir 10 tane yetenek puanınız olmayacak sizin. O yüzden burayı bu şekilde verin. Eğer bölge ilerlemesini yaptıktan sonra 10 tane yetenek puanı olduktan sonra şuraya ve buraya verin. Bu ikisi ne işe yarıyor? Bir, bu. Zamanla hasar etkilerine karşı %20, %27 hasar azaltma. Zamanla hasar dediği zehir hasarı arkadaşlar. Zehir hasarı Diablo 4'te çok saçma bir hasarı var. O yüzden üstünüz ne kadar full olursa olsun çok saçma bir zehir hasarı yiyorsunuz. Ondan dolayı buna verin. Sonraki süreçte kontrol engelleyici etki altındayken %18 hasar azaltma kazanın. Yani herhangi bir stun, sütun veya yere serilme durumunda ekstradan hasar azaltma kazanıyorsunuz burada da. Tamam mı? Ondan sonraki süreçte bir tane de şuna verin. Bu da diyor ki bir bekleme süresi kullanmak size %3 saniyenin %4 ihtimalle işte sıyrılma kazandırır. Sıyrılma demek ne demek? Bir düşman size vurduğu zaman işte sıyrılma oluyor ve o düşmanın vurduğu şeyden hasar yemiyorsunuz. Sıyrılma bu arkadaşlar. Yani yetenek ağacımız bu şekilde, böyle verin. Ben size şöyle sırayla göstereyim burayı. Yetenek ağacını bu şekilde verin. 1.50 level arası veya bu şekilde vererek gidin arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde mobları keserek çok güzel bir şekilde böyle ferah ferah tın 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 keserek rahatça ilerlersiniz. Tamam mı? Hatta durun şunu iptal edeyim. Şuna vermemişiz bir tur. Buna kesin verin arkadaşlar. Çünkü bu düşmanları savunmasız bırakıyor vurdukça. Ondan dolayı buna bir tur verin. Tamam. Şimdi yetenek ağacınızı bu şekilde verdiniz. Bu arada nasıl bir build olduğu hiçbir fikrim yok. Ama güzel build'tir eminim. Yani hiçbir fikrim yok derken tabii mantıklı bir şekilde hareket ederek yaptık ama en azından hasar konusunda sizi tatmin edecek şu anki yaptığımız şeyler. Onu söyleyeyim sizlere. Şimdi şunu öncelikle söyleyeyim. Sizlere 20 ila 30 level olduğunuz zaman aspektler düşmeye başlar. Kırmızı itemler düşmeye başlar arkadaşlar. Şu anda sizlere aspekt konusunda hiçbir şey söyleyemem. Çünkü sizlere hangi aspekt düşer, neler düşer onu bilemem ben. Ondan dolayı o aspektler
düşen aspektleri veya kırmızı itemlerin hepsini depoya ayırın. Ben her videomda söylüyorum. Build yapmaya 50 levelden sonra başlayın diyorum. Her zaman diyorum. Bunu o şekilde yapın arkadaşlar. Size düşen kırmızı itemlerin hepsini depoya atın. 50 level oldunuz. İşte yetenek ağacında böyle full verebilmeye başladınız. Veriyorsunuz. Ondan sonra internetten, Google'dan neredense build araştırması yapın. Ona göre de adam hangi aspekte kullandıysa siz depoya düşen aspektleri ayırdığınız için, itemleri ayırdığınız için o aspektleri alın, kullanın. Sizin için daha verimli olur. Çünkü 20 ila 50 level arası herhangi bir build yok arkadaşlar. Hani çünkü oturmuş bir build yapamazsınız 1 ila 50 level arasında. O yüzden benim anlattığım şekilde yetenek ağacını giderseniz hasar konusunda gerçekten o levellerde sizi tatmin eder. Ondan sonraki süreçte de 50 levele kadar güzel bir şekilde gelirsiniz arkadaşlar. Ondan dolayı 50 levele kadar herhangi bir build yapmaya çalışmayın. Boşuna zaman kaybı olur. Çünkü buradaki verilen yetenek ağacıyla şuradaki verilen paragon ağacı hepsini birbirine steklidir arkadaşlar. Zaten ben birlikte build yapma videomuz var. Orada da hepsinin birbirine bağlı olduğunu sizlere söyledim. Tamam, videomuz bu kadardı. Fazla uzatmayayım. Gerek yok. Ee, pardon. Heh. Dediğim gibi yetenek ağacını bu şekilde vereceksiniz. Ben yavaş yavaş gideyim. Yukarısı bu şekilde. Aşağısı bu şekilde. Bir altı bu şekilde. En altı da bu şekilde arkadaşlar. Ben zaten sırayla vere vere yaptım. Siz de gerekirse hani yandan falan açın veya telefonunuzdan açın. Eğer yapmak isteyen arkadaşlar varsa benim gibi sırayla vere vere yapabilirler. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Güncel build'ler gelecek ama öncelikle bir 50 level build'i arasını paylaşacağım sizlerle arkadaşlar. Ondan sonra da güncel build paylaşacağım. Ve ondan sonra zaten sezon gelir muhtemelen. Ya da gelmez canım. Daha erken. Daha bir ay var sezona. Tamam, sezon gelmez. Daha çok 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 videolar paylaşırız. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.